Merhabalar sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa, ay burcu Boğa olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Boğa burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. 2025 yılının ne geldi? Başrahip. 2025 yılının ilk 6 ayında seni neler bekliyor sevgili Boğa burcu? Buna birlikte bakacağız. Şimdi başrahip gelince böyle bir duraksadım arkadaşlar. Çünkü çok enteresan bir süreç olacak senin için yılın ilk ayı sevgili Boğa burcu. Şimdi burada arkadaşlar kartlarımızı açalım ve bu şekilde devam edelim. Bakalım neler gelecek. Yani burada dinler, inançlar, devletle alakalı konular, halledilmesi gereken şeyler. Şunu aldım aslında aynı zamanda. Yılın ilk yarısı sevgili Boğa burcu özellikle kariyer hayatınla ilgili çok önemli ve köklü bir değişim içerisine geçiş yapacaksın. Bazılarınız şirket açabilirsiniz, kendi şirketi olanlar. Şimdi yeni bir iş kurabilirsin, yeni bir şirket açabilirsin, yeni bir işe başlayabilirsin. Bu yeni bir eğitime başlamak da olabilir. Aynı zamanda sen de eğitim verebilirsin, öğretim verebilirsin. Pek tabii ki bu devletle ilgili halledilmesi gereken konular böyle bayağı bir gündeminde olacak gibi. Yani burada çok hassas ve ince bir nokta var senin için sevgili Boğa burcu. Peki kartlarımızın hepsini açalım ve bu şekilde yorumlara devam edelim arkadaşlar. Son kez karıştırıyorum diyorum ama geliyor bakın tılsım üçlüsü. Yani kariyer hayatınla ilgili çok önemli bir geçiş noktasında olacaksın sevgili Boğa burcu. Daha çok kariyer ama bu sadece kariyer de değil. Kariyer, çevre, ilişkilerin, ikili ilişkilerin aynı zamanda böyle bir görüşmeler, toplantılar, bir şeyleri halletmek, oraya gitmek, onunla görüşmek, bununla konuşmak gibi gibi. Yani kartlarımızı açalım ve bu şekilde yorumlamaya başlayalım. Arkadaşlar kartlar hareketli, ben de hareketliyim. Yıldız kartı. Şimdi çok güzel. İlk kartımızı aldık bakalım. Yıldız kartımız geldi. En sevdiğimiz kartlardan bir tanesi. Burada direkt seni başarıya götürebilecek bir başlangıç yapacaksın ama. Başarı zamanı, başlangıç yapacaksın ama burada elini kolunu bağlayan etkiler var. Kılıç sekizlisi tabii yıldız kartının önüne kesinlikle geçemez arkadaşlar. Kartlarımızı hemen açalım. Asılan adam ters geldi. Hemen şimdi bakalım fakat burada bir kılıç beşlimiz var. Yılın ilk 6 ayı sevgili tabii Boğa burcunu kim yani? Kim üstüne çıkabilir? Şöyle bir bakalım. Hepsini açalım ve böyle bir gelsin bakalım arkadaşlar. Şimdi burada senin için başarı zamanı diyebileceğim bir süreç olacak sevgili Boğa burcu. Fakat ilk gördüğüm etki özellikle bakın kupa üçlüsü, balık dönemi arkadaşlar 3 kupa üçlüsü balık dönemi burada Mart ayına kadar bazı böyle aksaklıklar yaşıyor olacaksın. Şimdi onları anlatacağım, detaylandıracağım, tarih vereceğim. Şöyle bir bakalım. Değnek ası ve değnek sekizlisi. Hemen şöyle değnek sekizlisini alalım. Şöyle ters koymayalım. Alalım. Diğer kartlarımızı açalım ve yorumlara devam edelim sevgili Boğa burcu. Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Açıyorum kartımı. Ay kart. Evet bir şeyler açığa çıkıyor. Bir şeyler açığa çıkacak. Bir şeyler derken pek çok şey. Özellikle bu senin bak kılıç sekizlisi. Elim kolum bağlı, ben buradan çıkamıyorum. İşte bu işin içerisinde boğuldum. Seni hapseden ve tutuklu gösteren yani burada düşüncesel olarak bu ilişki hayatın içinde olabilir. Yani seni baskılayan tutumlar, seni engelleyen tutumlar, senin potansiyelini bekleten yani açığa çıkartmanı bekleten durumlar. Bireysel olarak tabii ki herkese farklılık gösterecektir. Şimdi bunlar bir açığa çıkıyor olacak. Ay ne kadar güzel. Şimdi şöyle gelen mesajlar çok güzel arkadaşlar. Şimdi son kartımı alıyorum ve güç kartıyla kapattım. Bir kart daha alacağım senin için sevgili Boğa burcu ve kupa kralı. Tamam. Bir tane daha gelsin kader çarkı. Bir tane daha gelsin tılsım kraliçesi. Gelsin mi? Gelsin yani. En sevdiğimiz karttır tılsım kraliçesi. Arkadaşlar kader çarkının yanına koyalım hemen böyle. Tamam şimdi burası çok güzel. Şimdi yorumlarımızı yapalım. Destenin altında da arkadaşlar kılıç onlusu. Kadersel ve karmik bir süreç. Hani sırtımdan vuruldum bu da olmaz ki. Yani burada her anlamda bir zorlanmak var. Kariyer hayatın, ailevi konular, yakın çevren ama bu daha çok böyle bir kadersel olarak karmik bir durumda diyebiliriz pek tabii ki.
Yerden kalkamama durumu, hani bakın yani görselde olduğu gibi, anlatmaya gerek yok, görüyorsun sevgili Boğa burcu. Böyle bir etkiden bahsetti arkadaşlar. Destenin altında çıkan mesaj buydu. Sonrasında gelen etki nedir? Aha buldum diyebileceğim bir etki var. Bak şimdi, geçmişin şifalanma noktasına da geçiş yapıyorsun. Aynı zamanda geçmiş de şifalanacak. Geçmişten gelen sorunlar ile de yüzleşiyor olacaksın. Yani yılın ilk yarısı aslında tam olarak bir toparlanma senesi olacak senin için. Yılın ilk 6 ayı tam olarak bir toparlanma süreci olacak. Mart'tan sonra özellikle kupa üçlüsü, Mart'tan sonra özellikle çok daha enteresan bir sürece doğru geçiş yapıyor olacaksın. Şimdi burada tılsım yedilisi, yani burada bak geçmişten gelen, hak ettiğin şeyler, sana verilmeyen şeyler, geçmiş konuların, yarım kalan konular, miraslı konular, kariyer hayatın, aynı zamanda hakkının yenilmesi. Arkadaşlar kupa altılısı bu. Bu kılıç onlusu, kupa altılısı, tılsım yedilisi. Hakkının yenildiği konular, geçmiş konular, geçmişten beri gelen konular, sonrasında gelen tılsım kralı. Yani tüm bunları böyle bir çözümlediğin, kim dostun, kim düşmanın, bunu net bir şekilde fark edebileceğin, kim sana engel oluyor ya da kim senin önünü açmak istiyor, bunları da net bir şekilde fark edebileceğin bir süreç olacak senin için. Pek çoğunuz gerçekten karmik bir durumun içerisinde de olabilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle bir geçmişle geleceği toparlama noktası olacak ilk yarısı. Şimdi bu kartlarımızı yorumlayalım ve güzel bir şekilde diğer destelerimizden de destek alalım arkadaşlar. Ama şurası çok güzel. Tılsım Kraliçesi ve Kader Çarkı ile bitirmemiz inanılmaz oldu. Yani geçiş o kadar güzel ki. Geçiş çok güzel. Şimdi arkadaşlar ilk aldığımız kart hatırlarsanız Aziz kartı da düşmüştü. Yani bu kurumsal şirketler, bazılarınız kendi şirketini açma, kendi işini kurma, geçmişten beri yarım kalan bir iş hayatın, işte beklediğin, ertelemeye alınan, yapacağım deyip de yapamadığın iş ve kariyer konularına ilgili bir şeyleri atacaksın. Hani en başta dedim ya, şirket açma gibi. Şimdi onları tekrar etmek istemiyorum arkadaşlar. Burada yaşayacağın zorluklardan, bak şimdi yükselme noktasına geçiş yapıyorsun. Yükselme noktasına geçiş yapıyorsun. Yıldız kartını zaten çok severiz. Yani burada şimdi burada nasıl biliyor musun? Enerjin, potansiyelin yüksek. Enerjin, fakat bak Mart ayına kadar enerjin, potansiyelin yüksek. Mart ayının 3'üne kadar tarotta bu şekilde aldık arkadaşlar. Özellikle önümüzdeki 5 haftalık süreç, buna dikkat et. 8 haftalık süreç, dikkat et. Aldatılma, kandırılma, dolandırılma, ihanet, kılıç sekizlisi geldiği için söylüyorum bunu. Şimdi kandırılma, böyle birilerinin seni hapsetme gibi durumları. Şimdi burada senin önün açılmış, tamam mı? Yeteneklerini kullanma, akıtma. Yani bir taraftan hani şey deriz ya, birazcık hızlı konuşuyorum. Sakin sakin. Şimdi bir taraftan şey deriz, yani karnımda kelebekler var. Yani bir şeyler olacak hayatımda, bir şeyler değişecek. Bunu çok iyi hissediyorum. Fakat burada para olabilir, yakın çevre, atalet, işte bitkinlik, halsizlik, yorgunluk, seni baskılayan durumlar. Yakın çevre, ilişki halinde olduğun insanlar, kurumsal şirketler, böyle halledilmesi gereken işler, sosyal medya ile alakalı işlerde de aynı şekilde. Böyle bir baskılayıcı tutum içindesin açıkçası. İşin özeti bu. Bazılarınızda bu sadece psikolojik olarak da olabilir arkadaşlar. Tabii ki sıkıştığımız noktalarda uzmanlardan destek alacağız. Uzman psikologlardan destek alacağız. Onlar çok ayrı noktalar tabii ki. Çünkü neden biliyor musunuz? Yani şöyle, kendimizi iyileştiremediğimiz noktalarda güzel etkiler gelse bile kendimizi şifalandıramıyorsak, iyileştiremiyorsak, gerçekten uzman kişilerden destek alamıyorsak o fırsatları da göremiyoruz. Arkadaşlar yanlış insanlar değil tabii ki, bunun altını çizelim. Şimdi burada böyle bir durum var. Bazı ertelenmeler, ihanetler ve sen zaten bir şeyleri yakalıyorsun. Bak burada kılıç beşlisindeki görsele bak. Sen burada zaten bir şeyleri yakalıyorsun ve burada bir taktik, bir yöntem, yani analitik zekanın üst noktada olacak. Şimdi şöyle, analitik zekan yüksek olacak. Bunu kullanmak senin için çok önemli. Bu sana pek çok kayıplardan kurtaracak seni sevgili Boğa burcu. Okey, burayı çok güzel özetledik. Şimdi bununla birlikte Mart ayı itibariyle bir kutlama, başarı, zafer, önünün çok daha açılmaya başladığını
görüyor olacaksın. Özellikle para konularına yine arkadaşlar Mart ayına kadar birazcık daha dikkat edin. Hani o tarihe kadar kötü bir şey yok. Şubat ayında da gelişmeler var bak. Şimdi Şubat ayına kadar hem aşk hayatın hem kariyer hayatın hem genel kupa ikilisi geldiği için söylüyorum. Hem genel hayatınla ilgili bazı mücadeleler ama aynı zamanda açığa çıkacak durumlar var. Şubat ayının 2'si, 12'si, 22'si Mart ayının 3'üne kadar. 13'üne kadar, 23'üne kadar arkadaşlar o tarih size göre değişkenlik gösterecektir. Tüm bu saydığım konular aşk hayatın, kariyer hayatın, çevre bir mücadele var ve burada bir şeyler açığa çıkacak. Seni baskılayan, tutuklayan, hapseden kişiler veya olaylar ya da tek bir kişi. Bunların farkına varıyor olacaksın ve burada bir aydınlanma, analitik zekan üst noktada olacak. Tabii ki az önce verdiğim uyarıyı da lütfen unutmayın. Destek alman çok önemli. Ve sevgili Boğa burcu, burada sen bir zorluğun üstesinden geliyorsun. Aynı zamanda sende oluşabilecek bir farkındalıktan da bahsetti arkadaşlar. Bir zorluğun üstesinden geliyorsun. Yani burada hem bir şeyler açığa çıkıyor olacak. Şimdi bu yengeç, Haziran ayı da çok önemli olacak. Yani yengeç dönemi. Haziran ayı, Şubat ayı, zaten Haziran ayına kadar olan süreci aldık ama o kadar olmayacak bu. Şubat ayının 2'si, 12'si, 22'si bu tarihe kadar önümüzdeki 7 haftalık süreç, 8 haftalık süreç birazcık daha zorlayıcı geçecek. Ama Şubat'tan itibaren bir şeylerin daha da çok rahatlamaya başladığını göreceksin. Şimdi bu tarihleri verdik. Şimdi bununla birlikte oraları kapattık. Evet, bir şeylerde zorlanıyorsun. Gelirlerin potansiyelini göstermekte zorlanıyorsun ama ne olursa olsun yıldız kartı, yani buraya bir şifa da akacak. İlahi bir yardım, bir destek, yaptıklarının karşılığını almak. Yani alacağımız etki bizim yaptıklarımıza göre de şekillenir arkadaşlar. Elimden geldiğince bu konulara zaten değinmeye çalışıyorum. Şimdi burada bunu geçtik. Şimdi diyor ki bak, kariyer hayatınla ilgili farklı bir yöntem, farklı bir taktik, farklı bir, yani burada gelirlerini arttırmak için yeni işlere başvurmak, yeni eğitimlere başlamak, yeni işbirlikleri, yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, iletişim ağının güçlenmesi, iletişim potansiyelinin güçlenmesi, yurt dışı ile bağlantılı işler, ticaret, aynı zamanda danışmanlık alabilir, danışmanlık verebilirsin. En başta aldığımız etki onu da gösterir zaten. Hani dedim ya, başkaları da sana, yani sen de başkalarına bir önderlik yapabilirsin. İletişim noktalarında çok başarılı, iletişimin hızlanması, denizle alakalı, yurt dışı ile alakalı işler aynı zamanda arkadaşlar gündeminize oturacaktır. Şimdi burada balık, akrep, boğa, başak, oğlak ve yay. Bu kişilerle gerçekleştirebileceğiniz işbirliği ve aşk birliği söz konusu olacak sizin için. Bir de kova burcu. Özellikle kova etkili olan, yıldız kartı kovanın kartıdır biliyorsunuz. Kova etkili olan, balık, akrep etkili olan boğa burcu arkadaşlarım ekstra bir farklı bir etki, farklı bir yapı noktasına geçiş yapıyor olacaksınız. Yani burada kariyerle ve iletişim noktalarıyla ilgili çok farklı değişim, dönüşüm noktasına doğru geçiş yapacaksın. Yani burada tabii bu şöyle bir durum. Dediğim gibi hani yeni eğitimlere başlayabilirsin, yeni birliklere başlayabilirsin. Evet, burada yeni kişilerin hayatına dahil olması, yeni bir sosyal çevreye açık olmak, daha çok böyle bir ruh eşi ilişkileri diyebiliriz aynı zamanda kupa ikilisine. Yani burada ruh eşi ilişkileri, bu aşk hayatın için geçerli değil, yani işbirliklerin için de geçerli arkadaşlar. Böyle bir etkiden bahsetti. Şimdi burada şöyle bir bakalım. Tamam. Şimdi bu verdiğim tarihler, özellikle bu tarihlere kadar dikkat edelim. Ve burada para anlamında artık rahatlamaya başladığını göreceksin. Bak, şimdi tılsım altılısı ve tılsım dokuzusu ve güç kartı. Özellikle aslan, yine aynı şekilde aslan etkili olanlar arkadaşlar. Şimdi bu ilk 6 aylık süreyi aldık ama 9. ayda da bak, Eylül ayında, Ağustos ayında da bazı etkileri göreceksin. 6. ay özellikle. Yani burada çok enteresan bir geçiş olacak senin için. Şubat ayı ve Mart ayı senin için önemli diyorum. Bak, özellikle Şubat ayına geldiğimde Şubat ayının ikisi çok heyecanlı anlatıcı. O kadar keyifli ki geçişler çünkü. Şubat ayının 2'si, 12'si, 22'si, Mart ayının 3'ü, 13'ü, 23'ü. Artık böyle hani bir zorluğun üstesinden çıkmak. Bir zorluğun üstesinden çıkmak. Şimdi diğer verdiğim tarihler tamam, artık böyle bu son verdiğim tarihlerde de arkadaşlar
İlk 6 ay dedik ama hani büyüyerek giden bir etki var. Para noktalarında birikim yapmaya başlamak, yeni kazanç noktaları oluşturmak, yardım etmek temaları. Şimdi tılsım altılısı aynı zamanda almak vermektir arkadaşlar. Yardım etmek, yardımlarda bulunmak, hani 100 TL bile kazanıyorsan 10 TL'sini paylaşmak gibi. Yani bu tabii herkes kişiye göre değişir işte. 100.000 TL ise 10.000 TL'si gibi de söyleyebiliriz pek tabii ki. Yardımlarda bulunmak ve başkalarına yardım edebilecek noktaya gelmek. Şimdi bu zaten 6 Haziran ayından sonra arkadaşlar, Mart'tan sonra çok daha güzel gelişmeleri hayatında görüyor olacaksın. Bak tılsım altılısı zaten ilk 6 ay niyeti aldık ya. Yepyeni ve güçlü başlangıç, değnek ası arkadaşlar. Ve burada aynı zamanda hem duygularını dolu dolu yaşayabileceğin tılsım kraliçesi ve kader çarkı. Özellikle kendini göstermek adına, kendi alanını, kendi yerini sağlamlaştırmak adına ki yine toprak etkili başaklar da, yani boğalar da acaba beni izleyen boğa başak etkili arkadaşlarım var. Direkt başak çıktı ağzımdan. Şimdi boğa burcusundur, yükselenin başaktır ya da başak burcusundur, yükselenin boğadır. Oğlak aynı şekilde senin gibi boğaya boğa o da olabilirsin pek tabii ki. Eksi bir şanslı etki altında olacaksın. Yani burada diyorsun ki artık tılsım kraliçesi kader çarkı, yani kendini göstermek adına, yerini sağlamlaştırmak adına, ne istediğini bilmek adına, kariyer noktaları, kazanç noktalarında kadersel olarak bir değişim dönüşüm noktasına geçiş yapıyor olacaksın sevgili Boğa burcu. Fakat ilk çıkan kartlar görüyorsunuz arkadaşlar, böyle bir depresif mod, ertelenme modları. Bunları aşmak tabii ki, yani süreci iyi idare etmek çok önemli olacaktır. Çok güzel bitirdik, çok keyifli bitirdik. Şimdi o zaman sevgili Boğa burcu, kartlarımızı bir karıştıralım, bakalım neler gelecek diyelim. Boğa burcu arkadaşım için bakalım. Terazi. Yapılan haksızlıkların bedelinin ödenmesi, ilahi adalet. Hani bir şeyden bahsetmiştim ya, yaptıklarının karşılığını almak, aynı zamanda sevgili Boğa burcu, bir saniye arkadaşlar. Okey. Yaptıklarının karşılığı, yaptığın, yani ne emek veriyorsan bunun karşılığını almak. Tabii zarar verdiysen onun da karşılığı vardır. Pek tabii ki. Hiçbirimiz farklı değiliz evrenin gözünde arkadaşlar. Onun adaleti asla şaşmaz. Yapılan haksızlıkların bedellerinin ödenmesi, ilahi adalet her anlamda, ama aynı zamanda sana haksızlık yapıldıysa karşı taraf öder. Senin bilerek, isteyerek yaptığın haksızlık varsa bu da çıkacaktır diyelim. Yani böyle bir mesaj verdi diyelim arkadaşlar. Diğer kartımıza hemen bir bakalım. Neler gelecek diyorum. Kalp geldi. Gerçek aşk yüreğini ortaya koymak, bir şeyi kalpten ve candan istemek diyor. Sevgili Boğa burcu, böyle kalpten aşklı bir iş yapmak, yani yapacağın işte de gerçekten severek, hani burada zaten kupa ikilisinde bahsettik ya, ruh eşi ilişkileri dedik, güzel aşkın, ilişkinin karşına çıkması dedik, işbirlikleri dedik. Peki destenin altına şu gelmiş arkadaşlar, gözüme çarptı: uçak. Seyahate çıkmak, uzak mesafeler, yer değişikliği, uzaklara gitme isteği. Yılın ilk 6 ayı bunu planlayabilirsin. Bazılarınız gidebilirsiniz. Özellikle Mart ayından sonra, Şubat ayından sonra çok daha aktif olabilir. Yeni yerlere taşınabilirsin, yabancı ülkelere taşınabilirsin. Böyle de bir mesaj verdi. O zaman arketip mesajımıza bakalım. Ne gelecek diyelim. Hemen şöyle bir alalım arkadaşlar. Okey. Şu da... şöyle ters yaptım. Bakalım sevgili Boğa burcu arkadaşımı neler bekliyor diyorum. Hemen şöyle bir aldım ve dedikodu. Arkadaşlar bunu yakın çevrenizden de görebilirsiniz aynı zamanda. Olumlu nitelikler. Şimdi dedikodu, olumlu nitelik nedir? Başkalarının duygularını göz önüne alma farkındalığı, güveni onurlandırmak. Dedikodu. Şimdi dedikodu ne demek? Biri bir şey dedi, öteki onun üzerine bir şey ekledi. Ama nasıl bir şey ekledi? Olumlu mu, olumsuz mu? İşte bak Fatma'yı gördün mü? İşte şunu giymiş. Ya bak Fatma'yı gördün mü? Ne kadar güzel eğitim almış. Ne kadar şöyle yapmış, böyle yapmış gibi gibi. Tabii dedikodu, olumlu dedikodu var. Bir de olumsuz dedikodu var. Dedikodu aslında kötü bir şey değil ama hani böyle bir... Şimdi olumlu taraf nedir? Başkalarının duygularını göz önüne alma farkındalığı, güvenini onurlandırmak. Peki bunun gölge tarafı nedir? Bakın her şeyin artısı eksisi var arkadaşlar.
Özel veya gizli bilgileri iletme gücüne dayanarak ilerlemek ve güvene ihanet etmek. Bu dikkat etmen gereken hal ve tutum. Sana bu şekilde gelenler de olabilir. Buna da dikkat ediyoruz. Ve köle, olumlu nitelik nedir? Seçme gücünüzü tam bir güvenle ilahi varlığa teslim etmek. Yani diyor ki akışta kalman çok önemli olacak. Sen istediğin kadar kurnazlık yap, bir yerden çıkmak iste. Bunu sana karşı taraf da yapabilir. Her şey bizim içindir. Burada bir teslimiyette kalma. Evet, ben elimden geleni yaptım, akıştayım, bekliyorum. Ne fazla ne de eksik. Hani burada dikkat, işte denge o kadar önemli bir şey ki. Şimdi gölge taraf nedir dediğimde, kendi seçimlerini yapma korkusuyla irade gücünü bir dış otoriteye teslim etmek. Yani başkalarının da, hani her meslekte arkadaşlar, her mesleği iyiye kullanan da var, kötüye kullanan da var. Bakın, her meslekte olduğu gibi. Şimdi burada kendini başkalarına teslim etme noktası. Bunu o kadar çok büyütebiliriz ki. Tabii saatlerce de konuşsak herkesin algısı çok farklı. Burada bir burcu 10 saatte anlatsam, 3 dakikada anlatsam, 3 saatte anlatsam herkesin algısı kadardır. Böyle de bir mesaj verdi. Zaten alması gerekenler alıyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Son bir kart almak istedim. Sen de şöyle bir koyalım bakalım. Çocuk ve ilahi olumlu nitelikler nedir dediğimde, masumiyet, saflık ve kefaret, ilahi varlıkla özel bir bağ, o kadar saf enerjilerde olacaksın ki diyor. Zaten boğaların öyle ayrı bir saflığı vardır arkadaşlar. Böyle boğa deyince korkmayalım. Boğalarda çok ayrı bir saflık vardır. Ayrı bir masumiyet vardır. Şimdi burada saflık ve kefaret, ilahi varlıkla özel bir bağı akla getirir. Yani burada zaten al ver demiştik ya, pek çoğunuz yaptığınız iyiliklerin, ben buna çok inanıyorum. Arkadaşlar, yaptığın iyilikler seni büyük bir sıkıntıdan kurtarabilir. Yani burada bir şeyleri de fark edeceksin. Bak, burada aynı zamanda dedim ya, biri sana bir şey yapıyor ama senin görmediğini zannediyor o. Hissetmediğini zannediyor o veya onlar. Ama sen biliyorsun. Peki gölge taraf nedir dediğimde, ve burada masumiyet. Ama senin bu masumiyetini kullanmak isteyenler de olabilir. Bak, şimdi o da geldi. Gölge taraf nedir dediğimde, kendini olumsuz güçlere karşı savunma yetersizliği. Bak, bu da gölge taraf. Sevgili Boğa burcu, kendini savunma yetersizliği gelebilir diyor. Buna da dikkat etmende fayda var. Bir adet de buradan alalım arkadaşlar ve devam edelim. Neler gelecek diyelim. Bir tane alacağım ve 19 sayısıyla geldi. Düşen melek diyor arkadaşlar, ruhsal uyku hastalığı. Yani çok büyük bir farkındalıkta yaşayabilirsin. Özellikle Mart ayından sonra. Zaten Mart ayı hepimiz için de çok önemli bir ay olacak arkadaşlar. Burada şöyle bir durum var. Düşen melek, ruhsal uyku hastalığı. Yani burada ben bunu nasıl yapmışım diyebilirsin. Burada çok enteresan bir uyanış var aynı zamanda. Tabii bunun üzerine çok fazla değinebiliriz ama böyle de bir etki verdi. Bir tane daha alalım mı arkadaşlar? Ne gelsin bakalım. Gökyüzü dansçıları geldi ve teslim olun. Birazcık teslimiyete çok fazla vurgu yapmış arkadaşlar. Buna da dikkat etmek lazım. Her şey gönlünce. Hani ne gelirse sendendir deriz ya. Tabii elimizden geleni yaptığımız sürece. Her şey gönlünce olsun ki. Ya şunu çok özür dilerim. Hani çabalıyorum olmuyor. Yani olmuyorsa da olmuyor. Bekleyeceksin. Zamanı gelince zaten olacak. Bakın, böyle de bir mesaj yani. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.